Hayatın içinden Allah'a ulaşmak mümkün mü? Sevgili dostlar, aslında Allah'a uyanmak desek daha doğru olacak. Zira zaten Allah bizle beraber. Size şah damarınızdan yakınım diyor ya, bu gerçeğin farkına vardığımız zaman, bu gerçeğe uyandığımız zaman ona ulaşmış olacağız. Ama nasıl farkına varacağız? Allah adıyla işaret edilene ulaşmanın en kısa yolunu çok iyi bildiğimiz iki dua cümlesi formülize etmiş. La ilahe illallah. Yani ilah, Tanrı diye bir şey yoktur. Sadece Allah vardır. La mevcuda illahu. La mevcuda, mevcudat yoktur. İlla hu vardır. Yani Allah'ın zatı vardır. O istediği için, o kün feyekün dediği için mevcudat şu anda var. Her şey mevcudat, yani maddi alem ondandır. Bu dua cümlelerinin ifade ettiği mana gönülden idrak edildiği zaman tasavvufta tevhid-i zat denilen mertebe gerçekleşmiş olur. Bu mertebe zat ile rezonansa girmek demektir. Bundan sonra kişi de zatın esmalarından Rahman ve Rahim esmaları tam manasıyla açığa çıkar. Dolayısıyla yüksek ahlaka sahip olarak gerçek mutluluk hissedilmeye başlar. Artık fani olan nefs geri plana itilmiş, her davranışta derin merhamet hakim olmuştur. Bu hale gelmenin yolu nedir? Aziz dostlar, önce yolculuğu, yani sistemi bilgi düzeyinde öğreneceğiz. Sonra örnek insanları göreceğiz. Ve sonra da uygulamaya geçeceğiz. Tasavvuf literatüründe Allah'a giden yola seyri sülük tabir ediliyor. Sistem bilinç seviyemizi yükseltmekten ibarettir. Kişinin bilinç seviyesi yükseldikçe, geliştikçe hayata bakışı, olaylara verdiği anlam değişir. Ancak kişi manen yükselse de hayatın çarkı aynen devam edecektir. Burası çok önemli. Yani ölümler, afetler, savaşlar, hastalıklar, maddi sorunlar vesaire yine olacaktır. Zira varoluş bütün hayatları içine alan muazzam bir sistemdir. Sistemin bütününü biz göremiyoruz. Ancak acı veren dünyevi bir olaya en düşük bilinç seviyesinin verdiği anlamla yüksek bir bilinç seviyesinin verdiği anlam çok farklıdır. En düşük bilinç seviyesi emmare nefs, levvame nefs, mülhime nefstir. Seviye yükseldikçe kişide açılımlar meydana gelecek ve derin bir huzur haline geçilecektir. Mutmain nefs ile başlayan bu hal bizi raziye nefse, sonra marziye, kamile nefse taşıyacaktır. Yunus Emre raziye nefs seviyesinin ruh halini şu satırlarında ne güzel ifade etmiş. Hoştur bana senden gelen ya kaftan ya kefen, ya diken ya gül, lütfünde hoş, kahrında hoş. Ben nefs seviyelerinde yükseldim artık. Bana bir şey olmaz, ben korunuyorum şeklinde düşünmek de çok yanlıştır. Dediğim gibi ölümler, hastalıklar, üzücü, tehlikeli olaylar yine olacaktır. Bakın, Hazreti Muhammed'in de evladı öldü. Çok üzüldü, ağladı, yas tuttu. Ama 40 gün kadar sonra teslimiyet içinde hayattaki görevine devam etti. Tekrar edelim. Varoluş bütün yaşamları içine alan büyük bir sistemdir. Biz madde zaman içinde sınırlı algılama düzeyimizle perdenin arkasını göremiyoruz. Muhtaç biri bize geldiği ve bizden yardım istediği zaman bile sistemin onun vasıtasıyla fırsat yaratarak bize yardım ettiği çok durumlar vardır. Kehf suresi 60. ve 82. ayetlerde Hızır aleyhisselam ile Hazreti Musa'nın işlerini okumanızı öneririm aziz dostlar. Önceki videolarımızda da ifade ettiğimiz gibi hakikat tevhiddir, yani tekillik. Bu demektir ki varlık tektir. O da hu'dur. Hu Allah'ın zatıdır. Zatın esma ve sıfatlarının açılımı Allah'tır. Hu'nun sonlu ve sınırlı açılımı insan, Hu'nun sonsuz ve sınırsız açılımı kainattır. Kendimiz dahil varlık olarak gördüğümüz her şey Allah'tandır. Allah değil, Allah'tandır.
Hazreti Muhammed'e soruyorlar. Allah'ın zatı bu alemleri yaratmadan önce ne yapıyordu? Hazreti Muhammed cevap veriyor. Amada idi. Altında üstünde hava olmayan, hiçbir tanım olmayan amada idi. Hazreti Ali de ekliyor. Hala öyle. Şimdi ama ile kasıt bildiğimiz kainatın, canlıların, cansızların var edilmediği, olmadığı yokluk. Yoklukta olan hu kendi muhteşem azametini seyretmekteyken bilinmeyi arzu ediyor. Hadislerden de öğreniyoruz. Bir hadisi şerif diyor ki, gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Bilinmesi için alemleri, bilmesi için Adem'i yarattım. Bilmesi için Adem'i yarattım diyor. Kün feyekün, ol dedi oldu. Her şey oldu, bitti. Biz seyretmekteyiz. Olanları zaman yanılgısı içinde olduğumuz için, madde ve zaman yanılgısı, olan biteni bir rüya seyreder gibi acısıyla, tatlısıyla seyretmekteyiz. Hu balçıktan yaptığı Adem'e ruhundan üfürüyor. Adem'e bütün isimleri öğretiyor. Ve meleklere yeryüzünde bir halife yarattım. Ona secde edin diyor. Aziz dostlar, Adem'de bir cinsiyet ayrımı yoktur. Ve potansiyeli muhteşemdir. Önce Adem ile Bezmi Elest sözleşmesini yapıyor. Kalu bela cevabını alıyor. Yani ben senin Rabbin değil miyim diye soruyor. Kalu bela, evet Rabbimsin, şahidim cevabını alıyor ve Adem'i yetiştirmek amacıyla esfeli safiline, yani aşağıların aşağısına kalkmak için, ki Kur'an'da kalkmak kelimesi kullanılıyor, sebep yaratıyor ve şeytan adlı meleği görevlendiriyor. Ahsen-i takvim üzere, yani kusursuz bir kıvamda yaratılan Adem, görevini yapmakta olan şeytana uyuyor ve dokunma diye tembih edilen ağaca dokunuyor. Ağaç olarak metafor ile anlatılan o yasak şey için bir soy kastedilmişti yorumunu yapanlar da var. Sonunda aşağıların aşağısı olarak nitelenen esveli safiline, yani çokluk yanılgısı içinde her şeyin zıttı ile var edildiği, yaratanın görülmediği dünya hayatına Havva ile birlikte kakılıyoruz. Diğer bir deyişle kabire giriyoruz. Yani beden kabrine giriyoruz. Toprak ve sudan müteşekkil beden kabrine. Kabir bu işte. Beden kabrine giriyoruz ve cehenneme giriyoruz. Her insan cehenneme girecektir gibi bir cümle var. İşte cehennemdeyiz bu dünya hayatındayken. Aziz dostlar, hikayemiz böyle başlar. Yaratanın yaratım esnasında kendinden üfürdüğü ve bütün esma ve sıfatlarını öğrettiği Adem, yani insan, yeryüzünde hakkın aynasıdır. Hu insandan kendi esma ve sıfatlarını seyretmektedir. Ama biz bunun farkında değiliz. İçimizdeki sırrı yeryüzündeyken keşfetmemizin yolu nedir? Dünyaya gelirken zihinle perdelendik ve sırrımızı unuttuk. Nasıl tezekkür edeceğiz? Yani hatırlayacağız. Beni buraya getiren yuvama geri götürecektir. Bu isimde bir de videomuz vardı, hatırlatırım. Ondan geldik, dönüşümüz yine onadır hadisi. Ama buradaki bizim bu videodaki sorumuz farklı. Bu hayatın içindeyken, yani ölmeden önce ona dönmek mümkün mü? Yani bildiğimiz manada ölmeden önce. İyi insan olmak, kötülükten uzak durmak, insanlığa faydalı işler yapmak şüphesiz ki derin bir iç huzuru getirir. Ancak sadece bu yolla Allahu'ya ulaşmak mümkün olabilir mi? Bu konuda bize en doğru yolu gösterecek olan kaynak önce Kur'an-ı Kerim, sonra da erenlerin anlatımlarıdır. Kuantum fiziği de 1940'lardan sonra devreye girdi. Allahu'ya giden yol asırlarca önce sistematize edilmiş ve sistem tamamen bilinç seviyeleri ile ilgilidir aziz dostlar. İki alanda ilerlemek gerekmektedir Allah'a giden yolda. Tevhid, tekillik bilinci mertebeleri ve nefs mertebeleri. Bu videomuzda tevhid mertebeleri üzerinde duralım. Tevhid mertebeleri, yani tekillik mertebeleri, yani Kur'an'ın temel direği La ilahe illallah sözüdür ve bu da tevhidi ifade eder.
Tevhid mertebeleri üçe ayrılır. Fena, yokluk mertebeleri, beka, varlık mertebeleri ve ehadiyet mertebesi. Hu'nun nuru içinde erimek demek. Yokluk mertebeleri yaşanmadan, yani tasavvufta fakr denilen hiçlik hali idrak edilmeden, içimizdeki öz hariç her şeyimizin fani, sanal olduğu anlaşılmadan varlık mertebelerine geçilemez. Biz insanlar zihin ile perdelendiğimizden dolayı doğuştan itibaren çevremizin de etkisiyle kendimizi Allah'tan ayrı müstakil bir varlık zannetmekteyiz. Yani Allah'ı dışımızda ayrı bir varlık olarak düşünmekteyiz. Dualite yanılgısı içindeyiz. Halbuki Allah, Allahu tüm varlıktır. İşte yokluk, fena mertebeleri insana Allah'a nazaran hiç olduğunu idrak ettirir. Zira bu mertebelerde kişi işlediği fiillerinin, kendine ait zannettiği sıfatlarının, özelliklerinin yalnızca Allah'a ait olduğunu, tüm bunların geçici olarak kendisine verildiğini anlayacaktır. Hatta kendi zatının dahi Allah'ın zatından ayrı olmadığını idrak edecektir. Yokluk, fena mertebeleri 3 safhada cereyan ediyor. Bir, fiillerin birliği. La faile illallah. Bütün eylemlerimizin, işlerimizin, yaptıklarımızın yapanı esasen Allah'tır. Bize fiilimizi kendimiz yaptığımız gibi görünse de her fiilimiz Allah'tandır. Onun bize verdiği subuti sıfatlardandır. Onun külli iradesi kişinin nefs seviyesine göre kişide tecelli eder. Emmare nefs ile mutmain nefs aynı amaç için fiiliyatta bulunmazlar. Çok farklıdır. Sıfatların birliği, fiillerin birliğinden sonra sıfatların birliği seviyesine gelinir. La mevsufe illallah. Sahip olduğumuzu sandığımız her şey, her sıfat Allah'a aittir. Mülk de Allah'a aittir. Hani güzel, çirkin, kuvvetli, zayıf, akıllı, zengin, cazip, bütün bu sıfatlar Allah'a aittir. Sıfatlar Kur'ani bilgilerimize göre ikiye ayrılırlar. Zati sıfatlar, subuti sıfatlar. Zati sıfatlar Allah'ı tanımlar. Anlayacağımız kadarıyla Allah'ı tanımlayan sıfatlardır. Yani nedir? Ezeli, kadim, ebedi, sonsuz, sınırsız bir varlık. Ezeli demek, yani kadim. Başlangıcı yok. Sonu da yok. Ebedi. Böyle bir varlık. Var olmak için hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, kendiliğinden var olandır. Var olan her şey ona muhtaçtır. Kıyam bir nefsi. Yarattıklarına benzemez. Muhalefetin lil havadis. Bu yüzden onu hayal etmeyin. Aklınıza ne gelirse yanlış olur denir. Zira onu teşbih, benzetme yoluyla anlayamayız. Çünkü dünya hayatında gördüklerimize göre benzetme yapacağız. Ama yarattıklarına benzemez dediğine göre de yanlış olacak. Zira dünya hayatında ne gördüysek onun yarattığıdır. Hani okyanuslar kadar engin, kainatlar kadar yüce falan, büyük falan dersek hep yanlış olur. Çünkü yarattıklarına benzemez. Onu ancak tenzih yoluyla kısmen anlarız. Tenzih ayrı tutmak demektir. Zaman ve mekandan ayrıdır. Yani o zaman ve mekanı yaratan, içerendir. Eksik sıfatlardan münezzehtir, ayrıdır, arıdır. Subhanallah. Doğurulmamıştır, doğurmamıştır. Lem yelit ve lem yulet. Yani münezzehtir, ayrıdır, arıdır. Şimdi aziz dostlar, bunlar zati sıfatlardı. Subuti sıfatlara gelince Allah'ın kendinden insanlara da verdiği bizdeki geçici olarak bizde olan sıfatlardır. Hayat, ilim, duymak, görmek, irade, kudret, kelam ve tekvindir. Yaşıyorsun. Kendinden değil ki. Onun yani hayat subuti sıfatıyla. İlim, irfan sahibisin. Onun ilim subuti sıfatıyla. Görüyorsun, işitiyorsun, konuşuyorsun. Onun görme, işitme, konuşma subuti sıfatlarıyla. Güçlüsün, irade sahibisin. Onun irade, kudret subuti sıfatlarıyla. Bir eser meydana getirdin. Onun yaratıcılık subuti sıfatıyla. Sevgili dostlar, geldiğimiz bu noktada haklı olarak şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Bütün fiiller Allah'a ait ise özgür irademiz yok mu? Eğer yoksa o zaman kötü fiillerimizdeki günahımız, sorumluluğumuz nedir? Evet, haklı bir soru. Bu bize verdiği subuti sıfatlarını bizden seyretmektedir.
dedik. İlminde ilmini seyretmektedir dedik. Külli irade, cüz'i irade kavramları üzerinde çok düşünülür. Yani külli irade, yaratanın iradesi, cüz'i irade, insanlardaki irade. Allah'a ait olan külli irade, insana cüz'i iradeyi verendir. Külli irade bizim dünya şartlarımızı tayin eden iradedir. Külli iradenin bize sunduğu şartlar içinde biz yolumuzu tayin ederken külli iradenin cüz'ünü kullanıyoruz. Bakın çok önemli. Yani Allah'ın verdiği melekeyi kullanıyoruz ve sistem yaptığımıza göre bize cevap veriyor. Esasında işleyen külli iradedir. Külli irade her insanın esma ve sıfat açılımına göre tezahür etmektedir. Her insanda tezahür eden külli iradeye ne diyoruz? Cüz'i irade. Bu idrake gelindiğinde aziz dostlar, insanda Allahu'ya açılan kapıları kapatan kibir, gurur, bencillik, kendini müstakil bir varlık zannetme, insanları küçük görme, istismar etme, gibi böyle egoist duygular, davranışlar kalır mı? Kalmaz. Yokluk mertebelerindeki 3. basamakta tevhid-i zattır. Yani zatın birliği, la mevcuda illahu, ondan başka varlık yoktur idraki. Kişi zatının da olmadığını anlar. Kendi varlığının bir gölge varlık olduğunu, hiç olduğunu idrak eder. Allah'ın kendini çokluk olarak gösterdiği bir yerde, bir dünya hayatında yaşadığını idrak eder. Muhittin İbnül Arabi ne diyor? Sen var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun? Sevgili dostlar, burası fena fillah basamağıdır. Yani enel hak mertebesidir. Budistlerde de nirvana dedikleri yerdir. Allah'ta yok olmak, Allah'ın nurunda erimek noktası. Yani gördüğün insanlar yok, ailen yok, bedenin yok, yaşadığın ortam yok, olaylar yok. Hepsi sanaldı. Sanal ne demek? Gerçekte var olmayan ancak zihninde tasarlanan. Bu seviyede artık rüyadan uyandın. Sadece sen varsın. Gördüklerinin hiçbiri yok. Yani normal hayatımızdaki rüyada da ne oluyor? Yani birilerini görüyoruz, münakaşa ediyoruz, seviyoruz, üzülüyoruz, kavga ediyoruz, konferans veriyor, her şey oluyor. Fakat bir uyanıyorsun, kimse yok. Sadece sen varsın. Aynı hal. Artık bu hale gelen kişi varlık mertebelerine, bu bilinçle varlık mertebelerine geçiş yapmalıdır. Geçer değil, yani kolay değil bu anlatımlara göre. Şimdi uykudan uyandın, gördüklerinin rüya olduğunu anladın ve o bilinçle tekrar hayata döneceksin. Varsın, var olduğunu biliyorsun ama yokluğunu hissediyorsun. Yani ben sanal varlığım diyorsun. İşte Hazreti Yusuf'un kuyuya düştüğü haldir bu. Şimdi beka mertebeleri ölümsüzlük mertebesidir. Beka billah basamağı derler. Nefsinle ölürsün, hak ile dirisindir. Bu demektir ki dünyadasın, bu hayatın içindesin ve Allahu ile berabersin. Zaten ondan gelmiştin ve bu hayatın içindeyken ona döndün. Şimdi 1. basamak beka mertebelerinde cem makamıdır, dirilik makamı. Kişi bu makamda ölmeden önce ölmüştür. Kişi için artık Allah'tan seyir başlamıştır. Her yerde hakkı görmektedir. Yaratılanlar ise adeta görünmez olmuştur. Kişi her şeyin, hatta kendi zatının hakkın zatından ayrı olmadığı idrakine gelmiştir. Kişinin secdesi artık haktan hakka dönüşmüştür. Tek varlık o ya. Secde eden de edilen de aynıdır. Kişi artık nereye dönerse dönsün madde aynasında hakkı görür. Her yerde hakkı görür. Bu kişilerin işte tayyi mekan, tayyi zaman gibi doğaüstü işler yaptığı da belirtiliyor. Kişi bu bilinç ile varlık alemindedir. Yusuf kuyudan çıkmıştır. Kişi artık hakkın zatı ile vardır. Hani işte bu dünya hayatında hakka uyanabilir miyiz, ulaşabilir miyiz diyoruz ya, işte ulaşılıyor. Yani yolu bu. Şimdi cem makamından sonra beka mertebelerinde Hazretül Cem makamı gelir. Fark makamı denir buna. Bu makamda kişide yaratılanlar yani eşya görünür olmuştur. Şimdi bu da ayrı bir safa. Kişi baktığı yerde hakkı değil, hayatı, eşyaları görmektedir. Ama farklı olarak kişi Allah'ın isim ve sıfatlarıyla
var olduğunun farkındadır. Bu seviyedeki kişi eşyaları hakkın gözüyle gördüğü için maddi alemin illüzyonundan çıkmıştır. Onun için perdeler açılmıştır. Böylece eşyanın hakikati onlara görünür. Yani bu seviyeye gelenlere. Yani eşyanın hakikatini görmek ne demek? Tek varlık olan Allahu yeryüzünde insanlara çokluk olarak tezahür etmiştir dedik. Kişi bu seviyede dualiteyi, zıtlıkları, kesreti tevhid potasında eritmiştir. Yani tasavvufi ifadelerle söylüyorum. Kendi zatının hu'nun zatından ayrı olmadığını idrak etmiştir. Şimdi beka mertebelerinin son makamı Cemül Cem makamına geçer. Bunu bilinçle kişi. Artık Cem seviyesinde hu ile seyrediyordur her şeyi. Hazretül Cem yani Cem seviyesinde hu ile seyrediyordu. Yani belirttik. Hazretül Cem seviyesinde yaratılanları hu bilinciyle gördü. Cemül Cem seviyesinde ikisini de bir eder. Hu ile seyrederken yarattıklarını da çokluğu da görmektedir. Yani hu ile seyrediyor ama sadece hu'yu görmüyor baktığı yerlerde. Onları eşya olarak görüyor ama onlar hu'dan olduğunu biliyor. Yani çokluk yanılgısı yaşarken teklikten, tekillikten, tevhidden perdeli olmaz. Kişi artık Allah'ın nurunda erimiştir. Yaratan böyle saflaşan kulunda tecelli etmeye başlar. Aziz dostlar, yolculukta insan zaten kendisinde var olan mertebeleri açığa çıkarmaktadır. Bu mertebeler hepimizde var. Yani bu seviyede kişi artık yaratıldığı mükemmel kıvama gelmiştir. Ama bunu gönülden idrak eden için söylüyorum. Hepimizde var ama yani idrak etmedikten sonra neye yarar? Körelmiş vaziyette içimizde duruyor. Kabala'da buna kalpteki nokta diyorlar. Yani ahsen-i takvim ve bütün sırlar bunu gönülden idrak edene açılmıştır. Esveli safilene kakıldığı zaman insan ruh boyutundaydı. Ruh boyutu. Dünyaya indiğimiz zaman yani ruh boyutundayız. Şu anda ruh boyutundayız. İşte fena mertebelerinden sonra hiçliğini anlayarak nur boyutuna geçilir. Ve sonra da şimdi bu veka mertebeleri Cemül Cem makamından sonra da sır boyutuna vasıl olunmuştur. Hatta o kadar mutluluk verici bir haldir ki bu tasavvufta Cemül Cem makamını zevk etme ifadesi kullanılır. Kişi artık bütün farklılıkların aynı hakikatin farklı yüzleri olduğunu idrak etmiştir. Huzur, güven ve mutluluk içindedir. Hakkın tutan eli, işiten kulağı, gören gözü olmuştur. Hz. Muhammed ne diyor? Beni gören gerçekte hakkı görmüştür. Görmüş olur diyor. Şimdi aziz dostlar son makam ehadiyet makamıdır. Yani ehadiyet, ahit olma en üst mertebedir bu. Zira bu seviyede kişi bütün sıfatlarını, fiillerini, zatını Allah'ın nurunda yapmış, sanal varlığını yok etmiştir. Allah'ın nuru ile yıkanmış, nuraniler ve ruhaniler zümresine katılmıştır. Tasavvuf lisanıyla söyledim. Anlaşılacağı gibi vefat etmeden önce bu hayatın içinde Allahu'ya ulaşmak ve onun nurunda erimek mümkündür aziz dostlar. Videonun cevabı bu. Seyri sülük yolculuğunda, yalnız burası çok önemli, önceden yolculuğu tamamlamış olanların yardımına çok ihtiyaç vardır. Tek başına olur mu bilemiyorum. Hepimiz mücadele ediyoruz. Bir yerlere kadar çok şükür geldik. İnşallah sonuna da geliriz. Eskiden bunlar 40-50 yıl sürüyordu bu yolculuk. Biliyorsunuz hani mesela Yunus Emre 40 yıl odun taşıdı yani tarikat yaktığı odunları taşıdı. Benlikten kurtulmak için. Ben hiçim, ben yokum, ben şeyim diye böyle tefekküre dalıp tekrarlarlar falan. Çok meşakkatli bir yoldur. Ama şimdi biz şanslıyız. Kuantum fiziğinin keşfinden sonra yol çok kısalmıştır. Kuantum fiziği zaten maddenin yoğunlaşmış enerji olduğunu ve görüntülerin dışımızda değil ama beyinde cereyan ettiğini bilimsel olarak ispatladı.
aziz dostlar. Sözlerimi bitirirken yalnız çok önemli ihtiyaz ettiğim, saydığım bir noktayı da vurgulamak isterim. Ehadiyet makamına ulaştığını iddia eden kötü niyetli kişiler, şarlatanlar da muhakkak olabilir, olmuştur. Bu konuya çok dikkat edilmesi gerekir. Zira ben hakkın tutan eli, gören gözüyüm, hak benden konuşur, ben gaybı bilenim diyen bu insanlar birçok kişileri peşinden sürüklerler ve bunların maddi imkanlarını çalan maneviyat hırsızları çoktur, vardır yani. Aziz dostlar, her insan ehadiyet mertebesine kadar manen yükselecek potansiyeli taşımaktadır. Her insanın özünde açığa çıkmasa da bütün esma ve sıfatlar vardır. Her insan bu hayatın içinde Allahu'ya ulaşabilir. Değerimizi bilelim, kendimize saygı duyalım ve kendimizi kontrol edelim. En içten sevgi ve saygılarımla Allah'a emanet olun aziz dostlarım.